Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birazcık farklılık yapacağız ve sizlere kendi deneyimlerimi, fikirlerimi kullandığım iplerle ilgili aktarmak istiyorum. Sizlerden de kendi fikirlerinizi bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı rica edeceğim. En çok sorulan sorulardan biridir aslında. Kullandığım ipler ile ilgili fikirlerim, hangi markaları kullandığım, hangi markaları birbiriyle nasıl kullandığım, uyumu gibi. Şimdi bunları bir miktar netleştirmek adına hemen size aktarmak istiyorum. En sık kullandıklarımı beni takip eden dostlarım mutlaka bileceklerdir ki en sık ve severek kullandığım iki marka Yarn Art Jeans ve Alize Cotton Gold'dur. Bu işe ilk başladığımdan beri 8 yıl önce maziye gidecek olursak bu iki ipi bir arada kullanarak devam ettim hırkalarımın, ürünlerimin yapımına. Daha sonra yıllar içinde farklı markalarla da tanışmaya başladım. Bu farklı markaların içinde bunlara en yakın bulduğum ve en çok keyif alarak ördüğüm markalardan birisi Kartopu Cotton Love'dır. Gerçekten dokusu, örümü çok keyifli bir ip. Ben çok seviyorum. Metraj ve hemen hemen kalınlık olarak Alize Cotton Gold ve Yarn Art Jeans'e benzer. Bu arada Alize Cotton Gold'un piyasada 50 gramlıkları da mevcuttur. Normalde 100 gramlık halindedir. Yarn Art Jeans 50 gramdır. Uzunlukları metraj olarak birbiriyle eştir. Dilerseniz çok fazla ürün hazırlamayan, hobi olarak kullanan arkadaşlarım, yapan arkadaşlarım 50 gramlık ipleri de alarak değerlendirebilirler. Bunlara yakın olarak yine kullandığım iplerden iki tanesini daha göstereceğim. Gazal Jeans ve Etrofil'in Jeans grubudur. Yarn Art Jeans ile yine Alize Cotton Gold da birbirine çok benzerler. Damla neden bunları kullanacağız peki diye soracak olursanız hani diğerleri varken ben bunu genelde renk skalamı genişletmek adına yapıyorum. Her markanın kendi içinde farklı çalıştığı renk grupları var. Hoşuma gidenleri değerlendirmek adına farklı markaları bir arada kullanabiliyorum. Bir de aramızda kalsın, sır olarak vereyim size. İndirim kovalıyorum bazen. Hangisi uygunsa ondan da topluca alıp birazcık kar yapmaya çalışıyorum. Gelelim bu grupların içinde yine çok benzer olan, aslında örmesi oldukça keyifli olan yine Ören Baya'nın Madame Coton'u. Bu ip de doku olarak diğerleriyle eşdeğerdir. Çok benzer ancak neden çok fazla tercih etmiyorum'a gelecek olursak diğerlerine göre daha kısa metrajlıdır. Mesela Kartopu hemen sırasıyla size söyleyeyim. 330 metre Yarn Art Alize Cotton Gold'un 100 gramı 330 metredir. Yani 50 gramı 165 metre. 165 metrede yine 160 metrede Yarn Art Jeans'in 50 gramıdır. Yani birbirine çok yakınken bu onlardan biraz o açıdan ayrılıyor. 280 metre olarak. Dolayısıyla daha fazla ip kullanmanız yaptığınız üründe bir tık daha ağır düşmesine sebep oluyor. Bunu belirtmem gerekiyor ama uygun fiyata buldunuz. Bütün parçayı da bununla yapacağım diyorsanız değerlendirilebilecek bir ip grubudur. Öneriyorum. Şimdi bu iplerin bir de tabii kendi içlerinde batikleri, renk geçişli ipleri var. Mesela Alize Cotton Gold batik diye geçer. Onu yanıma almamışım, aslında var ama olmadı, birazdan tekrardan kadrajımı alıp size gösteririm. Ben keyif aldığım, yani renk geçişli iplerde en çok hangisini severek kullanıyorum. Bu ara yine takip edenler farkındadır ki jeans'in splash'leri en çok sevdiğim renk geçişli iplerdir. 10 rengiyle bir ürün hazırladım. Sizlerle paylaşmış olmam çok mümkün, görmüşsünüzdür. O hırkamda 10 rengini birden Instagram sayfama gidip görebilirsiniz. Belki sevgili eşime de rica ederiz. Bu videonun içinde o hırkayı bize editler ve 10 rengini birden görebiliriz. Derken efendim, yine jeans grubunun tropikalleri gerçekten çok keyif alarak ördüğüm ip grubudur. Farklıdır. Buradan size yakın kadraj olarak gösteremiyorum. Ama birazdan tekrardan rica ederiz ve yakın kadrajda da size ipleri gösterir, dokularını hissettirmeye çalışırım. Aradaki farklar nedir Damla derseniz yakından göstermem gerekiyor. Yine jeans'in renk geçişli ipi Crazy'leri. Bu üçü de Cotton grubunun renk geçişli ipleridir ve ben çok ve ama çok severek kullanıyorum. Favorim biliyorsunuz splashlar.
Bu arada hemen size Cotton Gold'un batiğini de göstermek istedim. Cotton Gold'un batikleri de yine 100 gram. Genelde 100 gramlık ipte çalışıyorlar. Jeanslerinki 50 gramlık olarak devam ediyor. Hatta bu arada ben size Jeans Crazy'nin farklı renk geçişli ipini de göstermek istedim. Onu da aldım yanıma. Şimdi bu 100 gram demiştim. Yine dokusu birebir Alize Cotton Gold ile aynıdır. Şöyle söyleyeyim, mesela renk geçişli ipini kullanacaksınız. Ama bunu mesela bir iple de bütünlemek istiyorsunuz, tek renkli. Çok rahat iki ipi bir arada kullanarak çalışmaya devam edebilirsiniz. Bunu da böyle belirtmiş olayım. İki Crazy arasındaki farka da gelecek olursak, mesela her ikisi de Jeans'in Crazy grubu ama renk geçişleri o kadar değişik ki, mesela bunda çok keskin geçişler varken bu yumuşak geçişlidir. Yani ne yapar? Yumuşak geçiş demek degrede yaratır. Bu da kontrast yaratır. Çünkü keskin geçişleri vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Hepsini gerçekten çok severek kullanıyorum. Bulduğunuzda gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz ipler, size canı gönülden tavsiye ediyorum. Ve bunlarla ilgili tabii ki kullandığımız tığlarımızdan da size bahsetmem gerekiyor. Tığlarda da benim önerim her zaman, ısrarla söylüyorum, ben tulip kullanıyorum. Tulipçiyim. Tulip'in grisiyle başladım. Her örgüye gönül vermiş kadın gibi uzun bir süre grisini kullandım. Daha sonra pembelerini keşfettiğimde pembelerini almaya başladım. Sonra pembenin set halinde aldım. Çok severek kullandığım süreçte kırmızı tığlar ile tanıştım. Tabii kırmızı severiz. Almalıydım. Kırmızıyı da aldım. Çok şart mı? Asla. Grilerle devam edebilir misiniz? Gayet de güzel devam edebilirsiniz. Sadece olsun benim de diyorsanız, bütçe ayırabilirim ben bu tuğa diyorsanız, bakın ısrarla diyorum ki, şart mı? Hayır, değil. Yurt dışından tekli halde de alabilirsiniz ki ara numaraları zaten sadece yurt dışından tekli olarak temin edilebiliyor. 3.25 gibi mesela. 3.25, 2.75 ve 3.75'i tekli halde satıyorlar. Setin içinde yok. Benim 3.25 niye ısrarla söylüyorum? Bu ip gruplarında kullanmayı en sevdiğim numaralardan biri. Lakin elinize göre bu 4 mevsim kotonları, orta kalınlıktaki kotonları kullanırken elinize göre tığ seçimi yapacaksınız ve bu 4 tane tığ sizin işinizi çok rahatlıkla görecektir ki, eğer eliniz aşırı sıkı değilse, eğer elinizin çok ama çok sıkı olduğunu düşünüyorsanız ve ben böyle döküm döküm bir ürünüm olsun istiyorum, böyle sert durmasın diyorsanız, o zaman tabii ki size bu tığ grubundan 4 milimi de önerebilirim. Eli çok sıkı olanlara. Bu çok nadirdir, bunu belirteyim. Sıkı olan arkadaşlarım eli 3,5'la bu işi kurtarabilirler. 3,5 milim tığımı hemen göstereyim. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. 3,5 milimle kurtarabilirsiniz. 3.75 de var piyasada. Bu 3.75 aynı zamanda grilerde de var ara numaralar. Sadece kırmızılarda yok. 3.25, 2.75 ve 3.75'i aynı zamanda gri seriden de temin edebilirsiniz. Kırmızılar zaten sadece yurt dışından getirmek gerekiyor. Hiç de gerek yok. Grilerle işinizi gayet rahat görebilirsiniz. 3.75 eli sıkı olan arkadaşlarıma öneriyorum. Genel olarak da elim normaldir ama dökümü de istiyorum diyorsanız, videolarımdan da takip eden arkadaşlarım bilirler. En severek kullandığım bu iplerle 3.25'tir. Eliniz çok gevşekse 2,5'la da devam edebilirsiniz. 2,75'le de devam edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Ayrıca bu iplerin içerikleri ne diye merak ediyorsanız, hemen hemen bütün markalarda 4 mevsim koton iplerin içerikleri eşit derecede dağılmıştır. Akrilik ve pamuk olarak. Mesela hemen size Cotton Gold'unkini bahsedecek olursam, %55'i pamuk, %45'i akrilikken, aynı şekilde Yarnart Jeans'te de %55 pamuk, %45 akriliktir. Şimdi farklı olan birkaç ip grubum var. Size onları göstereceğim. Kartopu Cotton Love'da bu içerik nasıldı, hemen onu da bulayım. Göstermek istiyorum size. Burada %51'i akrilik, %49'u da kotondur. Bakın, %51 akrilik, %49 kotondur. Bunda bir tık daha akrilik ağırlıklı.
Beraber kullanıyor muyum? Evet, kullanıyorum. Gayet de güzel oluyor. Bunu da belirtmek isterim. Madame Coton'da da %49'a %51'dir. Kotona akrilik aynı. Her iki Kartopu ve Madame Coton'un ipleri Kartopu Coton Ören Bayan Coton aynı içeriktedir, aynı şekildedir. Yarn cinsli Alize Cotton Gold birebir aynıdır. Birlikte kullanılır mı? Evet, bakın ısrar ediyorum. Birlikte kullanabiliyorsunuz. Uyumları gayet güzel. Ben kullanıyorum yani, en azından öyle söyleyeyim size. Gazal cinsle Etrofil cinsin de içeriğine gelecek olursam hemen onunkileri de bulmak istiyorum. Bir saniye. %58 kotona, %42 akrilik. Bakın burada da yine koton ağırlıklı bir ip. Akriliği. Bu aradaki çok ufak şeyler fark ediyor mu? Hayır, asla fark etmiyor. Sadece hani biliniz bunları da belki elinizde olmadan aklınızda bulunsun dedim, ip elinizde yoksa. Etrofil cins de aynıdır. %55 kotonla %45 akrilikle Yarn Art cins ve Alize Cotton Gold'la birebir aynı içeriğe sahiptir. Aynı oranlarda. Efendim, bunları da söylediğime göre bu ipleri 4 mevsim rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar gibi bütün mevsimlerde kullanabileceğimiz ip grupları. Aynı markaların, şimdi burada onları önüme almadım. Aynı markaların Alize Cotton Gold, Alize Cotton Gold'da yok, çok özür dilerim. Yarn Art cins ve Gazal cinsin, yani Gazal ve Yarn Art markası olarak düşünecek olursak yazlık ürünlerde çok rahatlıkla kullanacağınız baby kotonları var. Ben çok yakıştırıyorum yazlık ürünlere. Önümüzdeki günlerde çok fazlasıyla zaten sizlerle birlikte de her iki ipi kullanacağız ve ürünleri hazırlayacağız. Daha böyle tiril tiril, daha yazlık ürünler için. Kışa doğru da inşallah beraberce kışlık iplerine de bakarız. Umarım sizin için aydınlatıcı bilgiler olmuştur. Fikir veren bilgiler olmuştur. Bir nebze de olsa işe yararsa mutlu olurum. Sizler de lütfen bu tarz videoların çekimine devam edeceğim. Sizler de bana soru olarak mesela size hangi konuda fikirlerimi paylaşmamı istersiniz? Bana lütfen aşağıya yazın. Böyle karşılıklı fikir alışverişli videoların çekimlerine beraberce devam edelim diyorum. Buraya kadar izleyen herkese tabii ki her zamanki gibi çok teşekkür edeceğim. Ve sizlerden bu defa yüzümü göstere göstere bir kalp isteyeceğim. Eğer unutmazsanız mutlu edersiniz. Yorum ve beğenileriniz tabii ki çok kıymetli. Aboneliğiniz kadar efendim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.